Avcısı Bodrum Yalıkavak'ta. Evet, artık Ev Avcısı Bodrum'da da faaliyet göstermeye başladı. Bugün villamızı anlatmaya başlamadan önce size biraz Yalıkavak'tan bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz bölgeden bahsetmek istiyorum. Burası yaz kış yaşayabileceğiniz nefis bir yer. Hatta yazın ufak ufak esintisi olan bir yer. O yüzden sıcağında bunalmıyorsunuz. Yaz kış harika havasında ve muhteşem manzarasında yaşıyorsunuz. Herhalde birazdan bu manzaraları hep beraber izleyeceğiz. Hatta şu anda bile bakabilirsiniz. Bundan sonra burada çok faaliyet göstereceğiz ve ben size Yalıkavak, Bodrum'u anlatacağım. Tabii ki burasını anlatmakla bitmez fakat yavaş yavaş anlatacağız. Bodrum ve Yalıkavak dünya harikaları arasında sayabileceğimiz bence muhteşem bir yer. Evet. Evimizin teknik bilgilerini vereyim. İsterseniz biraz villamıza geçelim artık. Villamız bir dönüm arsa içerisinde 520 metrekare net, 600 metrekarede brüt kapalı alan kullanımına sahip. Hemen üst kattan başlayacak olursam, üst katımızda 3 oda var. 3 oda, bir tane ebeveyn odası ve içerisinde ebeveyn banyosu, ayrıca bir de ortak banyo tuvaletimiz mevcut. Asıl yaşam alanımızda 72 metrekare büyüklüğünde açık mutfak salonumuz var. 75 metrekare havuzumuz var ve çok geniş bir terasımız var. Bunun hemen altında Bodrum ikinci Bodrum katımız dediğim bölümde bir tane çok amaçlı odamız, 1+0 misafir odamız, 1+1 bir tane daha misafir odamız ve çamaşırhanemiz var. Birinci Bodrum katımızda ise 2+1 müştemilatımız, 3 kapalı, 2 tane de açık garajımız var. Evet, şimdi isterseniz artık bunun biraz ayrıntılarına girmeye başlayalım. Villamız asansörlü. Giriş katından aracınızla girdiğinizde asansörle yukarıya çıkıyorsunuz ve asıl yaşam alanınıza, salon bölümüne geliyorsunuz. Tabii ki isterseniz merdivenimiz de mevcut. Burası teras alanımız. Terasımız 135 metrekare büyüklüğünde ve full 180 derece manzaraya sahip bir alan. Burada 75 metrekare büyüklüğünde bir sonsuzluk havuzumuz mevcut ve şunu söylemek istiyorum ki tabii ki şu anda sonbahar, hava birazcık serin diyebilirim. Aslında soğuk da değil ama tabii ki havuzumuz şu anda kapalı ve suyu boşaltılmış. Yazın o sıcakta bu havuzda olduğunuzu düşünürseniz burada harika bir sonsuzluk havuzu ve 180 derece buradan manzarayı izleyebiliyorsunuz. Sol tarafınızda çok güzel bir peyzaj ve sağ tarafınızda da gene 35 metrekare büyüklüğünde ahşap bir güneşlenme terasımız var. Evet, şunu da söylemek istiyorum. Akşam oldu ve karşı tarafın ışıkları yanmaya başladı. Bodrum, hatta Yalıkavak'ın muhteşem manzarası, gece manzarası da ortaya çıkmaya başladı. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Burada 7/24 her mevsim farklı bir manzarayla, farklı bir doğayla karşılaşacağınıza eminim. Umarım bu hissiyatımı sizlere aktarabiliyorumdur diye düşünüyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. 3x house evimiz. Yani 3 tane koyun ortasında. Şu anda bu bölümden 3 tane koyun manzarasını görebiliyorsunuz. Ve hemen şunu ilave etmek istiyorum. Buradan denize, birinci koyumuza 150 metre mesafedesiniz. Yürüyerek denize gidebilirsiniz. Evet, buradan asıl giriş bölümümüz geldiğiniz zaman, fakat hemen içeriye girmeden önce bahçemizi de anlatmak istiyorum. Çünkü nefis bir peyzajı var villamızın. Hemen girişin sol tarafındayız ve tabii ki havuzumuzdan bahsetmiştik. Burada da bir duşumuz var. Duş unutulmamış. Burada bir adet dışarı bölümde tuvaletimiz mevcut.
Evet, bahçe alanımızdayız. Burada 3 tane palmiye görüyorum. Gayet yetişkin palmiye, yeşillik alanlarımız ve yetişkin bir ağacımız var. Fakat bunun ne olduğunu ben bilemedim. Evet, bu ağacı atlıyoruz. Burada sarmaşıklarımız var. Tabii ki artık sonbahar geldiği için bunlar solmuş. Nefis bir arka bahçeye giriş bölümü. Evet, yeşilliklerimizi görüyorsunuz ve burada bir sürü muz ağacımız var. Evet, muz ağaçlarının arasından geçiyoruz. Arka bahçe bölümündeyiz ve burada Doruk, şunları gördün mü? Neydi bunlar? Dağ çileği. Evet, nefis dağ çilekleriniz de burada var. Evet, bunları da pas geçmek istemiyorum. Biz bunları yürüyüşlerde dağlardan topluyorduk. Ama burada gerçekten arka bahçenizde var. Çok güzel koktu bu arada. Kesinlikle muhteşem bir koku. Ege'nin klasik bir aroması var, koku. Gerçekten şu anda kokuyu alabiliyoruz. Nar ağacımız. Burada bir muşmula ağacımız. Evet. Hemen şunu söylemek istiyorum. Burada evimizde ısıtma ve soğutma için merkezi klima sistemi kullanılmış ve klima ünitesi en köşede, bahçenizin en köşesinde görünmeyen bölümde. Evet, yeşilliklerimizin arasından geçiyoruz ve şunu söylemek istiyorum. Birçok özellik var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Unuttuğum özellikler olabilir, metrekareler olabilir. Bunların hepsini videomuzun altındaki açıklama bölümüne yazacağız. Ayrıca evavcısı.com'dan da bunların hepsini takip edebilirsiniz. Evet, villamız doğal taşla kaplı, doğal taş ahşap karışımı, özel mermerler de var. Yeri geldikçe onlardan da size bahsedeceğim. Ve burada çok güzel büyümüş sarmaşıklarımız var. Sonbahar olduğu için kıpkırmızı olmuşlar. Yeşil, kırmızı, sarı tonlarında şu anda nefis bir görüntü var. Tam fotoğraflık. Doruk, ne dersin? Çektim zaten. Çektin mi? Tamam, o zaman fotoğraflara da bakabilirsiniz. Evet, bahçemizin çıkışı değil, arka bahçemizin çıkışındayız. Burada gene havuzumuzun sol tarafında nefis bir peyzaj var. Bu peyzajla beraber inanılmaz bir bütünlük sağlanmış. Buradaki koya bakabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve şu anda akşam saatleri olduğu için ışıklar yanmaya başladı. Deniz manzarası, adaların manzarası, koy manzarası ve doğa manzarası eşsiz bir noktadayız. Evet, tekrar burada veranda bölümündeyiz. Evet, bahçemizde bir tur attıktan sonra şimdi tekrar evimize gireceğiz. Giriş bölümüne geldik. Gene ahşapları görüyorsunuz. Arada çok güzel ahşap dokunuşlar var. Gerçekten mimari olarak ve tasarım olarak çok güzel. Sonunda salonumuza girebildik. Daha doğrusu tamamen salonla karşılaşmıyorsunuz. Burada küçük bir koridor alanımız var. Hol alanımız var. 72 metrekare büyüklüğünde açık mutfak salonumuz var. Hemen şunu söylemek istiyorum. Az önce söylemiştim. Villamızın dışı doğal taşlarla kaplı. Salon bölümü de özel İtalyan mermeriyle. Hatta az önce dışarıda söylemeyi unuttum. Terasımızda havuz bölümü de İspanyol özel taşlarıyla kaplı. Evet. Işık havuzumuz var. İçeride çok hoş, loş bir ışık var. Bir de burada büyük bir şömine görüyoruz. Evet, aktif bir odun şöminesi. Eğer sonbaharda, şu mevsimde bile aslında şu gün itibariyle yakmaya gerek var mı bilmiyorum ama tabii ki görsel anlamda da bu çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Hem görsel anlamda hem de ısı anlamında şömineden faydalanabilirsiniz. Bu bölümünde oturduğunuzda inanın muhteşem, keyifli bir bölüm. Karşı tarafta koyun, sağ tarafındaki bölümde ve sol tarafındaki bölümde ışıkları görebiliyorsunuz. Ortası deniz. Nefis bir manzara. Şunu da söylemek istiyorum. Salonun doğaya bakan, daha doğrusu manzaraya bakan cephesi komple cam. Yani yazın da olsa, kışın da olsa ister dışarıki bölümde oturun, isterseniz içerideki bölümde oturun. Manzarayı kesintisiz olarak izliyorsunuz. Tabii ki bu manzarayı kapatmak herhalde çok hoş olmazdı diye düşünüyorum.
Salonumuzun arka tarafında bu bölümümüz bahçe. Az önce gezdiğimiz bahçenin arka tarafı. Tabii ki artık güneş battı. İçeriye doğal ışık gelmiyor. Fakat gündüz burası gerçekten doğal ışıkla doluyor. O yüzden 1-2 noktamızda arka bölümden de aydınlatmalar, doğal aydınlatmalar mevcut. Merkezi klima sisteminden bahsetmiştim. Onlara biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. O bölümde vardı, burada var ve tabii ki giriş bölümünde var. Bu arada ışıklandırmalar da çok hoş olmuş. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Şimdi biraz da mutfak bölümünden bahsetmek istiyorum. Mutfağımız özel bodrum mutfağı. Gri beyaz ağırlıklı çok hafif bir ahşap dokunuş var. Mutfak adamızın salona bakan ön bölümünde burada gördüğünüz üzere depolama alanlarımız var. Epeyce depolama alanımız var. En alt bölümde de daha geniş depolama alanları var. Aydınlatması çok hoş ve adamızın diğer tarafına geçmek istiyorum. Evet, burada da gene fırınımız ve depolama alanlarımız mevcut. Onların ayrıntısına bilmiyorum artık. Evet, burada çekmeceli bir bölümümüz var. Burada gene ayrıca bir, şunu göstereyim mi? Çekmeceli bölüm. Evet. Bol depolama alanımız var. Gene dolaplarımız özel yapım. Bodrum mutfak lake. Işıklandırmaları da çok hoş. LED ışıklandırmaları. Bu arada hiçbir yerde priz görmüyorsunuz. Prizlerin hepsi gizli. Bu bölümde aşağıda bakın 1, 2, 3 tane görebiliyor musun Doruk? Evet. Prizlerimiz var. Ve gene mutfak adamızda hiç priz görmüyorsunuz. Fakat tabii ki burada da priz unutulmamış. Evet, gizli 3 adet burada prizimiz var. İnanın şurada oturup ya da oturup değil buradaki bölümde ayakta durup buradan baktığınızda o kadar keyifli bir alan ki bunu mutlaka gelip yaşamanız lazım. Bu yaşanmadan aktarılacak bir duygu değil. Çünkü şu anda mutfak bölümündeyim ve buradan full manzarayı görebiliyorsunuz ve hiç kesinti yok. Sadece bahçe alanlarınızı, havuzunuzu, sonsuzluk havuzunuzu ve hemen arkasında da muhteşem Yalıkavak manzarasını ve koyları görüyorsunuz. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Bu biraz tehlikeli gibi geldi bana. Neden? Şunu düşündüm az önce burayı dolaşırken. Burada yemek yaptığınızı düşünün. Burada yemek yapıyorsunuz ve bir an için buradaki bu muhteşem doğaya daldığınızda çıkamazsanız şayet emin olun buradaki yemeği yakarsanız diye düşünüyorum. O yüzden bana çok tehlikeli geldi. Buna çok dikkat edin bu bölümde. Evet, vallahi inanın bu salon, mutfak bırakılacak gibi değil. Bu arada birkaç şey daha söyleyeyim. Alüminyum sürmeli kapılarımız var. Ve aynı zamanda bütün kapı pencerelerimizde otomatik panjur sistemimiz de mevcut. Valla bu tip detayları görüyorsunuz diye düşünüyorum ama yeri geldikçe, gördükçe anlatacağım. Fakat tabii ki şu manzaradan gözümü alamıyorum. Adalar, tekneler, koylar bırakılacak gibi değil. Evet, hemen şunu söylemek istiyorum. Girişimizdeki sol tarafta hemen bir portmantomuz, işte ayakkabılığımız, burada küçük bir girişte depolama alanınız mevcut. Ve hemen bu katta bir tane de ortak tuvaletimiz var ve bence tasarımı harika. Çok güzel bir tuvalet. Özellikle lavabonun tasarımına bayıldım. Çok güzel. Aynı şekilde arkadan LED aydınlatmalı aynalar çok hoş. Gri tonlarında gri beyaz yapılmış. Gözü yormayan bir tasarım. Evet. Salonu terk edemiyoruz ama üst kata çıkacağız artık. Size bahsetmiştim. Salonun her iki ucunda, merdivenin başlangıcında ve son tarafında arka bahçeye bakan doğal buz camlı aydınlatmalar var. Evet, şu anda merdivenimizden çıkıyoruz. Doruk, bu merdivenlerimiz neydi? Uçan merdiven. Burada uçan merdiven demiyorlar. Neymiş? Burada uzay merdiven diyorlar.
Kuşadası'nda biz bunlara uçan merdiven diyorduk ama şöyle bir ayrıntısı var bunların. Burada led ışıklı ya. Belki bizim uçan merdivenler burada ışıklı olunca uzay merdiveni adını almış. Neyse öyle. Bu arada gerçekten buradaki bütünlüğü çok güzel. Duvarın yapısıyla buradaki merdivenler ve özellikle bu çelik halatlar. Çelik halatlar tabii ki daha çok görsel taşıyıcı olarak kullanılmıyor. Görseli çok iyi. Bir de tabii ki aynı zamanda bunlar bir korkuluk vazifesi görüyor. Evet. Üst katımıza çıktık. Hemen çıkar çıkmaz size ortak banyo tuvaleti göstermek istiyorum. Bu katta bir adet ortak banyo tuvaletimiz var. Mavi, beyaz, lacivert tonlarında kullanılmış ağırlıklı olarak. Burada bir duşakabinimiz var. Aşağıda ahşap bir bölüm var. Sular aşağıya gidiyor ve zemin birleşik. Duşakabin bölümümüzde. Atilla Bey. Buyurun. Kapının arkasındaki dolabı da unutmayalım. Çok güzel bir dolap. Evet, burada gizli bir dolabımız var. O gayet de derin bir dolabımız var. Aynı zamanda, evet, burada da bir çamaşır makinemiz var. Aşağıda aslında bir çamaşır hanemiz var. Ama tabii ki üst katta da belki pratik şekilde kullanmak adına bir çamaşır makinamız burada mevcut. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz ve üst kattaki birinci odamıza geliyoruz. Üst kattaki birinci odamız 14,5 metrekare büyüklüğünde. Evet, hemen şöyle bir açalım. Kare yapıya sahip bütün odalarımızda bu dolaplardan var. Bu odada 4 kapaklı bir dolabımız var ve evet, askılığımız da çok kullanışlı. Harika. Evet. Onu tekrar yerine kaldıralım ve kapatalım. Tabii ki burada çekmeceleri de görüyorsunuz herhalde diye düşünüyorum ama hiç bu ayrıntılara bilmiyorum. O kadar çok ayrıntı var ki. Evet, kare yapıda klimalarımızı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Hepsi gömme, ortak, merkezi sistem klimalarımız. Şuradan hemen bir dışarıya çıkmak istiyorum. Balkonu göstereceğim size. 3 odada aynı balkona çıkıyor ve buradan muhteşem yine aynı manzarayı, hatta aynı manzaranın daha güzelini görüyoruz. Çünkü yükseldikçe manzaramızın açısı da genişliyor ve güzelliği de artıyor. 3 tane koyu, tree by house dediğimiz 3 tane koyumuzu burada görebiliyoruz. Evet, iyice hava kararmaya ve ışıklar da yanmaya başladı. Evet, hemen buradan ikinci odamıza geçmek istiyorum. İkinci odamızda gene kare yapıda, burası 18 metrekare büyüklüğünde. Gene aynı şekilde burada 4 kapaklı dolabımızı görüyorsunuz. Gene aynı tasarım. Bir de isterseniz orada kapının arkasındaki bölüme bakalım. Evet, eşdeğer burada raflar var. Gene gün ışığı alıyor. Odanın içinden de 3 odamız da manzaraya bakıyor. İsterseniz içeriki bölümden, isterseniz de dışarıdan bu manzaramızı izleyebiliyorsunuz. Alüminyum doğramalarımız ve sinekliklerimiz, her şey mevcut. Hiçbir eksiğimiz yok. Evet. Yani şu arada hemen şunu gördüm. Şunu da söylemek istiyorum. Bütün odalarımızda ısı kontrol sistemi var. Klimalarınızı, odanızı istediğiniz sıcaklığa ayarlayabiliyorsunuz. Salonda, odalarda, her yerde bu ısı kontrolleri mevcut. Ve üst kattaki son odamıza geçiyoruz. Ebeveyn odası. Ebeveyn odamız en büyük oda. 20 metrekare büyüklüğünde. Tabii ki tasarımı biraz daha farklı. Burada ayna bölümümüz var. Yan tarafta raflarımız var. İsterseniz bu bölümleri artık makyaj bölümü olarak kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde manzaramızı görüyorsunuz. Tabii ki bu odanın birkaç farkı var. Bir kere diğerlerinden daha büyük. Ayrıca burada şu 5 kapaklı bir dolabımız var. Şuradaki kumaş dokuyu da sizlere göstermek istiyorum.
Aynı zamanda burada 2 kapaklı bir ekstra dolabımız daha var ve sağ bölümü biraz daha derin. Şöyle bilmiyorum Doruk gösterebilecek misin ama köşe konumunda olduğu için orası biraz daha derin yapılmış. Ve ebeveyn banyomuz. Harika bembeyaz pırıl pırıl bir banyomuz var. Özel İtalyan mermerlerimiz ve ahşaplarımızı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şurayı kapatayım. Çok geniş bir alan. Harika bir küvetimiz var. Ve küvetinizden gene aynı şekilde manzarayı görebiliyorsunuz. Şimdi akşam oldu, tabii ki camın yansıması da var. Aynı zamanda tabii ki burada bir jalüzimiz var. Bunu kapatabiliyorsunuz. Fakat ben size şöyle bir şey yapmak istiyorum. Doruk herhalde bize bu güzel manzarayı gösterecektir diye düşünüyorum. Evet, Yalıkavak'ın harika manzarası. Evet, burayı kapatalım. Bu bölümde açılıyor. Oradan da gene farklı açıda bir manzaranız daha var. Evin her bölümü çok ince ince işlenmiş ve çok güzel detaylar var. Bu da benim hoşuma giden bunlardan bir tanesi. Evet, musluğumuzun da ne kadar şık olduğunu görüyorsunuz. Evin her bölümünde çok ince detaylar var. Çok keyifli. Evet, şimdi buradan evimizin diğer bölümlerine geçeceğiz. Çünkü üst katımızı, asıl yaşam alanımızı, bahçe bölümümüzü anlattık ve şu anda 1. bodrum ve 2. bodrum katlarımıza iniyoruz. Evet, şimdi evimizin ilk giriş bölümündeyiz. Arabayla geldiğiniz zaman otopark alanınız. Burası kapalı otopark. Buraya 2 araç koyabilirsiniz. Yan tarafa 1 araç koyabilirsiniz. Hatta şu alana da 2 araç koyabilirsiniz. Evet, bu bölümden burada gene bir küçük alanımız var. Bu arada 2 tane de zeytin ağacımız var ve bir tanesi bayağı full dolu diyebilirim. Evet, burası ilk bodrum katımız, 1. bodrum katımız. 1. bodrum katımızda 2+1 müştemilatımız var. Hemen burada 1. odamızı size hızlı bir şekilde göstermek istiyorum ama elektriğimiz olmadığı için şöyle bilemiyorum, Doruk bir görüntü alsın bize. Evet. Burada bir tane müştemilatın banyo tuvaleti var. Evet, burada bir banyo tuvaletimiz var. Hemen burada mutfak bölümümüzü göstermek istiyorum. Bunların metrekarelerini ve ayrıntılarını YouTube'daki videomuzun altına yazacağım. Bütün bilgileri orada bulabilirsiniz. Evet, burası da 2. odamız. 2. odamızın ayrıca bir tane daha banyo tuvaleti var ama burada da ışığımız olmadığı için şu anda fazla bir detay gösteremiyoruz. Evet, burası 1. bodrum katımızdı. Burası 1. bodrum katımız. Hala devam ediyoruz. Aracınızla geldiniz. Asansörümüz bu bölümde. Asansörle bir üst kata ya da havuz bölümüne çıkabiliyorsunuz. Ayrıca burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Burada küçük bir depo alanımız var. Depo alanımız bu 1. depo alanımız. Hemen devam ediyoruz. Burada 2. depo alanımız. Evet, bunu da göstermek istiyorum. Burada 2. bir depo alanımız var. 1. bodrum katımızda. Ve burası da garaj bölümümüz. Aracınızı garajda park ettikten sonra isterseniz bu kapıdan girebilirsiniz. İsterseniz bahçeden tekrar aynı yere ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet. Bodrum 2. 2. bodrum katımız. Hemen girişte dediğim gibi aşağıdan isterseniz asansörle gelip bu bölüme ulaşabilirsiniz. Burada teknik bir odamız ve yukarıda bahsettiğim çamaşır odamız var. Evet, bu bölüm çamaşır odamız ve burası da teknik odamız. Bu arada şunu söylemek istiyorum. 20 tonluk bir su depomuz var.
Yani hiçbir şekilde su kesintisinden burada etkilenmiyorsunuz. Ayrıca havuzumuzun denge tankı ve su yumuşatıcı bölümümüz de bu teknik odamızın içinde. Evet, hemen bu katımızdaki size bahsettiğim misafir odalarına geçelim. Ve evet, buradan da şunu söylemek istiyorum ki buradan da hala aynı manzarayı görebiliyorsunuz. Buraları şöyle düşünebilirsiniz. Burada çok amaçlı bir salonumuz var. Burasını isterseniz fitness odası olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz çalışma odası yapabilirsiniz. Bu odayı çok amaçlı kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi buradan full manzarayı da görüyorsunuz. Burada bir tane de 1-0 odamız var. Burası şöyle düşünülmüş. Misafirleriniz geldiği zaman yukarıdaki yaşam alanınızdan farklı olarak burada özel bir misafir odası yapılmış. Tabii ki bu misafir odamızın banyosu ve tuvaleti unutulmamış. Gayet de şık bir banyo tuvalet. Ayrıca tabii ki burada da gördüğünüz üzere iki kapaklı, geniş iki kapaklı bir gömme dolabımız mevcut. Evet, çok güzel. Ve evin son odası. Burası da 1+1. 1+1 ikinci bir misafir odası. Evet, gene geniş bir misafir odası. Bunların metrekarelerini yazıyorum. Burada bir tane ortak banyo tuvaletimiz var ve burası da farklı. Bütün banyo tuvaletlerin renkleri, tasarımları birbirinden farklı ve hepsi de birbirinden güzel. Evet, mutfak bölümümüz ve ikinci odamız. Evet, ikinci odamız ve burada gene 8 kapaklı derin dolaplarımız var. Evet, şöyle biraz ayrıntılarına bakacak olursak. Ve evet, burası son odamızdı. Şimdi kapanış için havuz kenarına çıkıyoruz. Bu villamızın tanıtımının sonuna geldik. Sizlerden şunu istiyorum. Bundan sonra Bodrum'da portföylerimizi çalışacağız. Eğer Bodrum'da ev almak ya da satmak istiyorsanız hemen bana telefonlarımdan ulaşın. Ayrıca bütün portföylerimizi www.evavcısı.com'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.